Anadolu Masalları. Dünyanın tadı. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde bir padişah varmış. Bu padişah gününü gün eder, yiyip içip eğlenir, başka hiçbir şeyle de uğraşmazmış. Günlerden bir gün padişah kızlarını yanına çağırtıp onlara bir soru sormuş. Beni sevdiğinizi biliyorum ama bir kere de sizden duymak istiyorum. Söyleyin bakalım hanginiz beni daha çok seviyorsunuz? Büyük kız, bu dünyada en tatlı şey baldır baba, ben sizi bal gibi severim demiş. Padişahın ağzı kulaklarına varmış, adam mutlulukla gülümsemiş. Ağzının tadı hiç bozulmasın kızım, ben de seni ağzından bal akan büyük vezirime veriyorum demiş. Sıra ortanca kıza gelmiş. O da fazla düşünmeden babasının sorusunu yanıtlamış. Ben sizi kaymak gibi severim baba demiş. Padişah bu yanıttan da çok mutlu olmuş. Gülerek senin de ağzının tadı hiç bozulmasın kızım, seni de ağzından kaymak akan küçük vezirime veriyorum demiş. Sonra padişah merakla küçük kızına bakmış. Küçük kız biraz düşündükten sonra babasına şu yanıtı vermiş. Benim size sevgim öyle büyük ki sizi tuz kadar seviyorum baba. Küçük kızının yanıtını duyan padişah birden buz gibi olmuş. Ya demek öyle. O zaman ben de seni tuz ekmekle geçinen birine vereyim de ağzının tadı bozulmasın demiş. Bir hafta içinde davullar vurulmuş, şölenler kurulmuş. Büyük kızla ortanca kız için görkemli bir düğün yapılmış. Kızlar allı pullu giysilerle gelin olmuşlar. Ne var ki padişah küçük kızı için ne şölen kurmuş ne de düğün yapmış. Tuz ekmekle geçinen Tembel Ahmet adlı birine verivermiş. Tembel Ahmet adı üstünde tembel, uyuşuk biriymiş. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmaz, oturduğu yerden 40 gün kalkmazmış. Yaşlı anacığı saçlarını süpürge edip el kapısında çalışarak eve ekmek tuz getirirmiş. Kadıncağız çalışmasa yiyecek bir lokma bile bulamazlarmış. Küçük sultanın gelin olup geldiği gün kadıncağız utancından yerin dibine girmiş. Ah gelin kızım, böyle bir günde sana bir yumurta pişirmek isterdim. Ama yürekte var, elde yok. Tava delik, yağ yok. Ayağın uğurlu gelir de kısmetimiz açılırsa bir gün bu da olur demiş. Küçük sultanın önüne tuzla ekmek çıkarmış. Küçük sultan tuz ekmeği yiyip üstüne de bir bardak su içmiş. Ertesi sabah aksaçlı ana erkenden kalkıp el işinde çalışmaya gitmiş. Tembel Ahmet de yine her zamanki gibi yerinde oturuyormuş. Küçük sultan onu tepeden tırnağa süzdükten sonra konuşmaya başlamış. Yiğidim, bir evini eksiği bitmez, yaşlı bir ananın alın teriyle ev dönmez, ne diye onu kapı kapı süründürüyorsun? Bunca yıldır saçını başını senin için ağarttığı yetmiyor mu? Bundan böyle ananın eline bakacağına bir işin kulpuna yapışsan evin eksiklerini giderir, esenlik içinde yaşarız. Ben de elime kınalar yakarım demiş. Küçük sultan bunları söylemiş ama Tembel Ahmet hiç sesini çıkarmamış. O gece tuz ekmek yiyip yatmışlar. Ertesi sabah aksaçlı yaşlı ana yine çalışmaya gitmiş. Tembel Ahmet ayaklarını uzatıp yatmış. Küçük sultan karşısına geçip yine onunla konuşmaya başlamış. Ay yiğidim, varımız yoğumuz yaşlı anan, o da ömrünü el kapılarında tüketip giderse yarın kapımızı kim açar? Elin kolun sağlam, taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Böyle hasır eskitip duracağına gidip bir baltaya sap olsan onu da beni de rahat yaşatırsın. Tembel Ahmet yine hiç sesini çıkarmamış. O gece de tuz ekmek yiyip yatmışlar. Ertesi sabah aksaçlı yaşlı kadın yine çalışmaya gitmiş. Tembel Ahmet de bacaklarını uzatıp yatmış. Küçük sultan karşısına geçip yine dil dökmeye başlamış. Ay yiğidim, boşluk uyku getirir, uyku hastalık, hastalık ölüm getirir. Annene acımıyorsan kendine de mi acımıyorsun? Gücün kuvvetin yerinde, istesen dağları devirirsin. Ne diye canından bezmiş gibi yatıp duruyorsun? Haydi kalk, git kendine bir iş bul. İşi olmayanın aşı olur mu? Küçük sultan bunları söylemiş ama Tembel Ahmet'in yine kılı kıpırdamamış.
Bu kadar dil döktüğü halde Tembel Ahmet'in oralı olmadığını görünce Küçük Sultan'ın da sabrı tükenmiş. Ocaktan bir odun alıp Tembel Ahmet'in üstüne yürümüş. Bire vurdum duymaz, insan olana söz bir kere söylenir, 2 olur, 3 olur, daha fazlası suç olur. Demek sen sözden anlayan soyundan değilsin. Öyle anlamayana böyle anlatırlar. Tembel Ahmet odunu görünce fırlayıp kalkmış yerinden. Vurma sultanım vurma, artık bir sözünü 2 etmeyeceğim, ne işe koşarsan gideceğim demiş. Hemen giyinip kuşanıp kapıdan çıkmış. Çarşıda dolaşarak iş aramaya başlamış. Sonunda yapacak bir iş bulmuş. Tembel Ahmet bulduğu işte çalışmaya başlamış. O gün eve erken dönen annesi oğlunu evde göremeyince şaşırmış. Aman gelinim, hani benim oğulcuğum elime aldı yel mi aldı? Küçük Sultan ona olanları bir bir anlatmış. Yaşlı kadın kulaklarına inanamamış. Ah benim güzel gelinim, elin kolun dert görmesin. Ana yüreği işte, bugüne dek ne elim vardı dövmeye, ne de dilim vardı demeye. O da böyle bildiğini okudu. Tam bu sırada kapı vurulmuş, tak tak. Kim o? Benim ana, ben. Girsene oğul içeri. Küçük Sultan evde mi? Evde. Odun elinde mi? Elinde. Tembel Ahmet dilinde mi? Dilinde. Öyleyse al şu parayı, donat sofraya, akşama gelirim ben demiş. Tembel Ahmet bunları söyledikten sonra çekip gitmiş. Yaşlı anası parayı alıp evin eksiklerini almış. Küçük Sultan da aldıklarıyla yemek pişirip güzel bir sofra donatmış. Öyle güzel bir sofra donatmış ki yemeklerin tadı Tembel Ahmet'in bile damağında kalmış. O günden sonra da her sabah çıkıp çalışmaya gitmiş. Biraz çalıştıktan sonra getirip parayı annesine vermiş. Gel zaman git zaman Tembel Ahmet çalışkan bir adam oluvermiş. Elinden her iş gelmeye başlamış. Böylece her gün iş buluyormuş. Günlerden bir gün bir tüccar Tembel Ahmet'i çağırıp onunla konuşmuş. Oğul, bu ufak tefek işler alın terini bile ödemez. Büyük iş tut ki eline emeğine değsin. Benim katar katar develerim var, diyar diyar dolaşırım. Yük de hafif, paha da ağır, ne bulursam alır getiririm. Hakkında iyi şeyler duydum, seni kervanbaşı yapmak istiyorum demiş. Tembel Ahmet bu öneriye çok sevinmiş. Tüccarın verdiği parayı alıp evinin kapısını çalmış. Tak tak, kim o? Benim ana, ben. Girsene oğul içeri. Küçük Sultan evde mi? Evde. Odun elinde mi? Elinde. Tembel Ahmet dilinde mi? Dilinde. Öyleyse alın şu parayı, her akşam kurun sofrayı. Kervanbaşı oldum ben, gidiyorum. Böylece Tembel Ahmet kervanla birlikte yola çıkmış. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. 6 ayla bir güz gitmişler. Sonunda bir çöle varmışlar. Çölde güneş yakıp kavuruyormuş. Bir süre sonra hiç suları kalmamış. Çevrede kızgın kumlardan başka hiçbir şey yokmuş. Sonunda güçlükle bir kuyunun başına gelmişler. Ama kuyunun başında ne kova varmış ne de kuyuda bir damla su. Tüccar Tembel Ahmet'i yanına çağırmış. Kervanbaşım, ben bu kuyuları tanırım. Bütün kuyular kurusa da bu kuyu kurumaz. Bir yiğitlik edip kuyuya inerek su yollarını açarsan ben de sana adam başına 1, deve başına 2 akçe veririm demiş. Tembel Ahmet tembelliği üstünden attıktan sonra gözünü budaktan sakınmayan bir yiğit olmuş. Tüccarın teklifini kabul etmiş. Bunun üzerine urganları beline bağlayıp onu kuyuya indirmişler. Karanlıkta elleriyle duvarları yoklarken parmağına bir halka takılmış. Su deposuna giden bir kapak olduğunu düşünerek kapağı çekip açmış. Açar açmaz da gözlerine inanamamış. Kapağın arkasında dayalı döşeli bir köşk varmış. Köşkte bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir Arap oturuyormuş. Arap'ın bir yanında dünya güzeli bir kız, öbür yanında da çirkin görünümlü bir kurbağa duruyormuş. Arap Tembel Ahmet'i görünce sevinmiş. Hoş geldin, seni buraya yel mi attı, sel mi attı demiş. Ne yel attı ne de sel, beni buraya kervan attı, kervan değil devran attı demiş Tembel Ahmet.
Sen devrandan, seyrandan anlayan birine benziyorsun. Sana bir soru soracağım. Şu kız mı güzel yoksa şu kurbağa mı? Bilirsen dile benden dileğini demiş Arap. Aşağım, güzelliğin ölçüsü olur mu? Gönül kimi severse güzel odur. Deyince Tembel Ahmet Arap sevinçle gülmüş. Hay aklınla bin yaşa, ne versem az senin gibilere dedikten sonra bir anahtar, bir nar ve bir de kıl vermiş. Tembel Ahmet Arap'ın verdiklerine şaşkınlıkla bakarken Arap açıklamış. Anahtar su hazinesinin anahtarıdır. Hazineyi bulursan suyu da bulursun. Ötekileri de ne amaçla verdiğimiz zamanla göreceksin demiş. Tembel Ahmet yeraltı sarayından çıkmış. Önce su hazinesini bulup suyunu açmış, sonra da urgana sarılıp kuyudan çıkmış. Kervandakiler suyu görünce çok sevinmişler. Tüccar onu malına ortak edip sağ cebini altınla, sol cebini akçeyle doldurmuş. Sonra kervan yeniden yola çıkmış. Bir süre gittikten sonra yolda başka bir kervanla karşılaşmışlar. Tembel Ahmet kervandakilerden biriyle konuşup Arap'ın verdiği narı annesine götürmesini istemiş. Sonra yine yollarına devam etmişler. Günün birinde bir şehrin yakınına varmışlar. Tüccar Tembel Ahmet'i yanına çağırmış. "Ortağım, bu ülkenin padişahı buralardan kimseyi geçirmiyor. Geçtiğimiz günlerde kızı kaybolmuş. Bunu kervanlardan biliyormuş. Ne yapalım dersin?" demiş. Ansızın Tembel Ahmet'in aklına kuyunun dibinde gördüğü güzel kız gelmiş. Ama tüccara hiçbir şey söylememiş. Biraz düşündükten sonra bir öneride bulunmuş. "Padişaha vermek için Hint işi değerli bir armağan seçin. Ben armağanı sunmak için padişaha gideyim. Siz burada konaklayıp bekleyin. Eğer 3 güne kadar dönmezsem başınızın çaresine bakın" demiş. Tüccar onun önerisine çok sevinmiş. Sonra çok değerli bir armağan seçip Tembel Ahmet'e vermiş. Tembel Ahmet padişahın huzuruna çıkınca önce armağanı vermiş, sonra da görüp geçirdiklerini bir bir anlatmış. Padişah kuyuda gördüğü kızı duyunca çok heyecanlanmış. Tembel Ahmet'in ellerine sarılarak sevinçle konuşmuş. "O benim kızımdır. Sizin padişahınızın oğlunun nişanlısıdır. Bir gece vakti kayboldu. Benim de içimi yaktı. Sizin padişahının oğlunun da. Ben bunu o Arap'ın yanına bırakır mıyım? Bütün bahadırlarımı toplayıp üstüne varacağım. Sana da ağırlığınca altın vereceğim. Sen şu kervanı bırak da bize kuyunun yolunu göster" demiş. Tembel Ahmet tüccara söylediği 3 günün geçmesi için padişahtan da 3 gün süre istemiş. Süre bitince Tembel Ahmet öne düşüp kuyunun yerini göstermiş. Ancak kuyuya inen yiğitlerin hiçbiri geri dönmemiş. O zaman Tembel Ahmet'in aklına Arap'ın kendisine verdiği kıl gelmiş. Hemen kılı çıkarıp ovalamış. O anda karşısında beliren Arap sormuş. "Dile benden ne dilersen?" "Canının sağlığını dilerim. Bir de kuyunun dibindeki kızla kuyuya inen 7 bahadırın yukarı çıkmasını isterim." Arap kuyuya inmiş. Göz açıp kapayıncaya kadar padişah kızıyla 7 bahadırı yeryüzüne çıkarmış. Padişah kızını görünce öyle sevinmiş, öyle sevinmiş ki Tembel Ahmet'e ödüllendirmiş. Tembel Ahmet memleketine dönmek için yola çıkacağı zaman padişah ondan kızını da yanında götürmesini istemiş. Böylece Tembel Ahmet sultan için donatılmış 40 deveyle beraber yola çıkmış. Bu arada evdekiler onun yolunu gözleyip dururmuş. Bir gün kapılarını çalan bir adam onlara Tembel Ahmet'in gönderdiği narı vermiş. Nar bir süre rafta öylece durmuş. Birkaç gün sonra annesi içi yanınca gelininden narı kesmesini istemiş. Küçük sultan narı kesince bir de ne görsün? Narın içindekiler nar tanesi değil, yakut tanesi. Hemen bir tüccar hanımı gibi giyinip çarşıya gitmiş. Çarşıda gösterdiği kuyumcular o yakutlara değer biçememişler. Sonunda 7 kuyumcu 7 yük altın verip birer yakut almışlar. Küçük sultan bu parayla gidip babasının sarayının karşısına görkemli bir saray yaptırmış, içini dayatıp döşetmiş. Derken günlerden bir gün yine kapıları çalmış. "Tak tak, kim o?" "Benim ana, ben." "Girsene oğul içeri." "Küçük sultan evde mi?" "Evde." "Odun elinde mi?" "Elinde değil."
Tembel Ahmet dilinde mi? Dilinde değil. Küçük sultan hemen kapıyı açmış ki ne görsün? Telli pullu süslenmiş 40 deve yüküyle beraber kapılarının önünde. Birinde de güzel bir kız oturmuyor mu? Küçük sultan neye uğradığını bilememiş, üzüntüyle boynuna eğmiş. Ama Tembel Ahmet hemen başından geçenleri anlatıp devenin üstündeki kızın kim olduğunu açıklamış. Küçük sultan da ona gönderdiği narın sırrını ve kurduğu sarayı anlatmış. Bunun üzerine orada fazla beklememişler. Hemen eşyalarını toplayıp görkemli saraylarına taşınmışlar. Padişahın sarayının karşısındaki saraya taşınan kişileri herkes çok merak ediyormuş. Padişah günlerce bekledikten sonra bir gün onları ziyaret etmeye karar vermiş. Yanına oğlunu da alıp Hintli tüccar sandıkları Tembel Ahmet'in sarayına gitmişler. Tembel Ahmet onları saygıyla karşılamış ve hemen onlar için bir sofra donattırmış. Sofraya önce çorba gelmiş. Padişah çorbadan bir kaşık almış, bir daha almamış. Oğluna bakmış, o da yüzünü buruşturmuş. Ardından bir yemek daha gelmiş. Padişah bundan da bir kaşık almış, bir daha almamış. Derken dumanı üstünde mis gibi kokan bir yemek daha gelmiş. Padişah ondan da bir kaşık almış, bir daha almamış. Bunun üzerine yemeklerimiz pek ağzına layık değil ama diye sormuş Tembel Ahmet padişaha. O nasıl söz? Hepsi de çok güzel pişirilmiş ama bizim mi ağzımızın tadı yok yoksa yemeklere tat veren şey mi yok nedir bilemedim demiş padişah. Tembel Ahmet yüzü örtülü cariyesine dönüp hemen bu yemeklere tat katacak bir şey göndersinler demiş. Cariye dışarı çıkmış ama gitmesiyle gelmesi bir olmuş. Elinde bir altın tepsi, tepsinin içinde 3 tabak varmış. Tabakların birinde bal, birinde kaymak, öbüründe de tuz varmış. Tepsiyi getirip sofraya koymuş. Padişah ne bala elini sürmüş ne de kaymağı. Bir parça tuz alıp yemeğine katmış ve iştahla yemeye başlamış. Tembel Ahmet bıyık altından gülerek sormuş. Padişahım, ne baldan tattınız ne kaymaktan. Bunlar tuzdan daha tatlı ve daha değerli değil mi? Değil bezirganbaşı değil. Ne balda ne de kaymakta var bu tat. Ağzımızın tadı da, dünyamızın tadı da bu. Tuz olmasa halimiz ne olurdu bilmem. Tembel Ahmet fırsatı kaçırmamış. Size saygısızlık etmek istemem ama bir soru sormak isterim. Tuz bunca değerliyse neden sizi bal kaymak gibi seven kızlarınızı vezirlere verdiniz de sizi tuz kadar seven kızınızı tuz ekmekle geçinen Tembel Ahmet gibi birinin kapısına attınız? Bu sözleri duyan padişah beyninden vurulmuşa dönmüş, sonra üzüntülü bir sesle konuşmuş. Derdimi deşme bezirganbaşı, ben o zaman hiçbir şey bilmiyormuşum. Meğer insan 40 gün bal yese baldan, kaymak yese kaymaktan usanırmış. Zaten beni bal, kaymak gibi seven kızlarım da 40 gün geçmeden benden geçtiler. Bugünden sonra nerede olursa olsun küçük sultanımı bulup gönlünü alacağım demiş. Bunun üzerine yüzü örtülü cariye yüzünü açınca padişah şaşkınlıkla baka kalmış. Kızı ona sarılınca gözyaşlarını tutamamış. Küçük sultan ona başlarından geçenleri anlatmış. Bu arada kardeşinin durgunluğunu görünce babasına sormuş. Babası da ona şehzadenin nişanlısının kaybolduğunu anlatmış. Bu söz üstüne Tembel Ahmet hemen atılmış. Artık üzülmeyin padişahım, şehzademizin mutluluğunun anahtarı bende demiş. Sonra da kervancılık yaparken kuyuda başından geçenleri anlatıp padişah kızını alıp gelmiş. O andan sonra şehzadenin de yüzü gülmüş. Padişah ard arda 2 mutluluğu birden yaşamış. Davullar çalmış, şenlikler kurulmuş. 40 gün 40 gece dillere destan bir düğünle şehzadeyle padişah kızı evlenmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım tahtına. Siz de mutlu olun şenlenin. Ha, bu arada ağzınızın tadını da, dünyanın tadını da hiç yitirmeyin. Keloğlan ile Gaffar Ağa. Akdeniz'in hatırası, Karadeniz'in martısı, zeytinyağının tortusu, pek hoştur pilavın yoğurtlusu.
Akdeniz yağ olsa, Karadeniz bal olsa, iki ambarlı gemi yiyecek de olsa karnımın bir yanını doyurmaz. Ya bir hindi dolması ya bir kaz dolması olsa belki doyar. Evlerinin önü taşlık, ağaca uçtu tavuk. Biz bu yalanı ne güzel uydurduk. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, iki atla anahtar deliğinden geçtiğim sıralarda gürül gürül sular akarmış hamamlarda. Hamamın kubbesi var, duvarı yok. Kurnası var, pınarı yok. Geçermiş gökyüzünden katar katar turnalar. Peri padişahının sarayından çalarmış zırıl zırıl zurnalar. Alı al olurmuş, moru mor olurmuş bahar gelince. Tanrı verdiğine verirmiş verince. Gel zaman git zaman, baksana bu ne zaman. Bir varmış bir yokmuş. Deve tellal iken, sinek berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir Keloğlan varmış. Bu Keloğlan'ın şu dünyada anacığından başka kimseciği yokmuş. Anacığı çalışır, Keloğlan yermiş. Gün gelmiş, anası yaşlanmış, çalışamaz olmuş. Keloğlan'ı dizinin dibine oturtmuş. Keloğlum, keleş oğlum, yüzü güleç oğlum. Ben artık yaşlandım. Git kendine bir iş bul. Çalış, kazan, oturup birlikte yiyelim demiş. Keloğlan yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Lale sümbül ekerek, arpa buğday biçerek, derelerden sekerek, tepelerden geçerek bir çiftliğe gelmiş. Burası Gaffar Ağa'nın çiftliğiymiş. Gaffar Ağa çok insafsız bir adammış. İnsanları yanında boğaz tokluğunda çalıştırır, ekmeği küçük küçük bölüştürürmüş. Evde ne varsa kilit altında saklar, başkaları yemesin diye yumurtaları kendi eliyle toplarmış. Onun huyunu herkes bildiği için yanında kimse çalışmazmış. Keloğlan çiftliğin kapısına gelmiş ama kımıldayacak gücü de kalmamış. Açlıktan, uykusuzluktan, yorgunluktan bitip tükenmiş. Çiftliğin kapısını çalmış. Gaffar Ağa kapıyı açmış, Keloğlan'ı tepeden tırnağa süzmüş. "Ne istiyorsun?" diye sormuş. "Ağam beni işe al çiftlikte çalışayım, gün olur tohum saçarım, gün olur arpa biçerim" demiş. Gaffar Ağa, "Seni işe almasına alırım ama koşullarımı kabul edersen" demiş. Keloğlan yorgunluktan bitmiş, dumanı tüten bir çorbayla rahat bir yatak düşlemekte. Düşünmeden "Kabul ağa, yeter ki beni işe al, her koşuluna razıyım" demiş. Gaffar Ağa başlamış koşullarını sıralamaya. Gün doğmadan tarlaya gidersin, gün batmadan ahıra girersin, iş ayrımı yapmak yok, iş çok, aş yok. Her şey karın tokluğuna, ambarda görünme, mutfakta bulunma, az uyu, çok çalış, tamam mı? Keloğlan'ın aklında çorba ile yatak, duymamış bile Gaffar Ağa'nın söylediklerini. "Hepsi bu kadarcık mı?" diye sormuş. "Dahası var Keloğlan, kulaklarını aç da dinle. Çok çalışacaksın, hiç yorulmayacaksın, az yiyeceksin, acıkmayacaksın. Kızmaca, gücenmece yok. Kim kime kızar, işten yılarsa ötekine 10 altın ödeyecek" demiş Gaffar Ağa. Keloğlan öbür sözleri duymamış ama altın sözünü duyunca şafak atmış. "İyisin hoşsun ama benim gibi bir garip Keloğlan'da altın ne arar" demiş. Gaffar Ağa gülmüş. "Sen orasını düşünme Keloğlan, kızarsan işten yılarsan 10 altını ödeyene dek çiftlikte çalışırsın" demiş. Keloğlan kısa kesmiş. "Tamam ağam, her koşulun kabulüm" demiş. Gaffar Ağa ona ahırda bir yer göstermiş. Sabah daha gün doğmadan da yanında bitmiş. Bakmış ki Keloğlan horul horul uyumakta. Dürtmüş, uyandıramamış. Seslenmiş, uyandıramamış. Sonunda kolundan tuttuğu gibi kaldırmış. "Uyan, sabah oldu. Şimdi al şu öküzleri kat önüne, tarlanın yolunu tut. Akşama dek tarlayı sür. Güneş batarken gel ahırı temizle. Hayvanlara ot, saman ver. Ahırdaki işin bitince bahçeyi sularsın. Zaten bunları yapana dek güneş de doğar. Yeniden tarlanın yolunu tutarsın. İyice anladın mı? Şu çıkının içindeki de azığın. Erdirip yetirip el sürmeden geleceksin" demiş Gaffar Ağa.
Gaffar Ağa buyruğunu verince çekilip gitmiş. Keloğlan'ı bir düşünce almış. Bu kadar işi nasıl yapacak? Yiyip içmeden nasıl duracak? Keloğlan ne edeceğini bilememiş. Yetiş anam da diyememiş. Öküzleri önüne katıp tutmuş tarlanın yolunu. Bir o yana bir bu yana gidip gelmiş. Akşam olunca öküzleri önüne katıp gelmiş çiftliğe. Çıkmış Gaffar Ağa'nın karşısına. Buyurduğun işleri yaptım demiş. Gaffar Ağa bıyık altından gülmüş. Tarlayı sürdün bitirdin, çıkınındaki azığı gerisin geri getirdin mi? Diye sormuş. Tarlayı azıcık sürmesine sürdüm ama bir acıkmışım ki torbadaki azık yetmedi bile demiş Keloğlan. Gaffar Ağa hoplamış. Ne? Yedin bitirdin mi? Ben sana erdirip yetirip el sürmeden azığı getireceksin demedim mi? Diye bağırmış. Keloğlan dedin demiş. Gaffar Ağa kaşlarını çatmış. Öyleyse ne demeye sözümü tutmadın demiş. Keloğlan hemen atılmış. Sakın kızayım deme ağam, anlaşmamıza göre kızarsan 16'ına alır giderim demiş. Bu sözleri duyunca Gaffar Ağa'nın aklı başına gelmiş. Neyse, olan olmuş. Şimdi beni iyi dinle. İçeride konuklarım var. Konuklarıma kahve pişir. Çokça olsun demiş. İstediğin kahve olsun. Şimdi pişirir getiririm demiş Keloğlan. Keloğlan avluya çıkmış. Ortaya büyük bir ateş yakmış. İçeriden koca bir kara kazan getirmiş. İçine su doldurmuş. Koymuş ateşin üstüne. Kilerde ne kadar şeker, kahve varsa onları da getirmiş. Kazana da doldurmuş. Eline de koca bir kepçe almış. Başlamış karıştırmaya. O karıştıra dursun. Gaffar Ağa kahve bekleye bekleye usanmış. Elini çabuk tut Keloğlan diye seslenmiş. Merak etme ağam, ateşi yaktım, kahveyi şekeri içine kattım, az sonra getiririm demiş. Gaffar Ağa bakmış ki ses avludan geliyor, mutfakta değil de avluda ne yapıyor diye merak etmiş. Varmış avluya, bir de ne görsün, fokur fokur kaynayan bir kazan. Keloğlan elindeki koca kepçeyle karıştırıp durmakta. Bu kazanda neyin nesi Keloğlan demiş Gaffar Ağa. Sen bana çokça kahve pişir demedin mi? İşte çokça kahve pişiriyorum demiş Keloğlan. Gaffar Ağa kızmış. Kazanda kahve pişer mi? Amacın beni batırmak mı? Diye bağırmış. Yok ağam, ben senin dediklerini yapıyorum demiş Keloğlan sakin sakin. Sabahtan tarlaya yolladım, eline çıkın tutuşturdum. Erdirip yetirip gerisin geri getirecektin. Sözümü tutmadın. Konuklarıma kahve pişir dedim, avluda ateş yakıp kazan kaynatıyorsun. Kilerde ne şeker ne kahve bıraktın. Bu mu senin çalışman, anlaşmamız böyle miydi? Keloğlan bu, hiç sözün altında kalır mı? Aman ağam, sakın öfkelenme, biliyorsun kim kime kızarsa ya da yılarsa öbürüne 10 altın verecek demiş. Anlaşıldı, kızacak değilim, şimdi yeni buyruğumu dinle demiş Gaffar Ağa. Buyruğun başım üstüne demiş Keloğlan. Gaffar Ağa ona yeni işini bildirmiş. Atı çıkar bir güzel kaşığa at demiş. Keloğlan buyruğu yinelemiş. Ahıra girip temizleyeceğim. Atı çıkarıp bir güzel kaşığa atacağım. Tamam mı ağam? Daha karşımda duruyorsun. Yürü deyince Gaffar Ağa, Keloğlan hemen işe girişmiş. Kolları sıvayıp ahıra girmiş. Ahırı bir güzel temizlemiş. Sonra atı ahırdan dışarı çıkarmış. Başıboş kalan at koşarak uzaklaşmış. Sonra Keloğlan ahırdan kaşığı almış ve çöpe atmış. O sırada Gaffar Ağa seslenmiş. Keloğlan daha bitirmedin mi işini? Keloğlan karşılık vermiş. Bitirdim işimi, atı çıkardım, en iyi kaşığı da attım demiş. O da ne demek oluyor Keloğlan? Ben sana ahırı temizle, atı da çıkarıp kaşığa at demiştim. Ben de öyle yaptım, ahırı temizledim, atı çıkardım gitti, kaşığı da attım demiş Keloğlan. O zaman Gaffar Ağa, bu da mı gelecekti başıma, bana acımadın, ata da mı acımadın diye dövünmeye başlamış. Keloğlan pişkin pişkin, ben buyruğunu yerine getirdim ağam, neden kızıyorsun şaştım, hem anlaşmamızda kızmak var mı, yılmak var mı?
Anlaşmamızda iş yapmak vardı, kırıp dökmek yoktu, çalışmak çoktu demiş Gaffar Ağa inleyerek. Keloğlan atılmış. İş buyur ağam, sen iş buyurduğunda yapmadın mı? Gaffar Ağa bakmış ki Keloğlan çetin ceviz, zararın neresinden dönülse kârdır diye düşünmüş. Şimdi beni iyi dinle Keloğlan, ben kendi işimi kendim yaparım, sen gidebilirsin demiş. Keloğlan fırsatı kaçırmamış. Hani kızmak yoktu, yılmak yoktu? Ben anlaşmayı bozdum. Al şu 16'nını, nereye istersen git. Bir daha da seni gözüm görmesin demiş Gaffar Ağa. Keloğlan 16'nı almış, düşmüş yola. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Dağdan aşmış, taştan aşmış, yoldan yola ulaşmış. Yaylalardan geçerek, lale sümbül biçerek, derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi geçerek bir akşamüstü evine varmış. Anası onu karşısında görünce çok sevinmiş, kucaklaşmış özlem gidermişler. Keloğlan çıkarıp 16'ını anasına vermiş. Bir süre yiyip içip rahat rahat yaşamışlar. Keloğlan yine ocak başına sermiş döşeğini, vurmuş kafasına ot yastığa. Altınlar bitince mi ne yapmışlar? Keloğlan bu, onda oyun biter mi? Yeni bir oyun bulmuş, bir kez daha altınları vurmuş, anacığıyla yaşayıp gitmiş. 3 talihli. Bir gün bir baba 3 oğlunu çağırdı. En büyüğe bir horoz, ortancaya bir tırpan, en küçüğe de bir kedi hediye etti. Ben yaşlandım, ölümüm yaklaştı. Bu dünyadan göçmeden önce sizleri düşündüm. Param yok, size verdiklerim az gibi görünse de bu onları nasıl kullanacağınıza bağlı. Şimdi sizler bu verdiklerimin tanınmadığı ve bilinmediği bir ülkeye gidin. Mutluluğu orada bulacaksınız dedi. Babasının ölümünden sonra en büyük oğlan horozu yanına alarak yola çıktı. Ama nereye gitse herkes horozu tanıyordu. Büyük şehirlere girerken yüksek kulelerde rüzgarda dönen horozlar ta uzaktan görünüyordu. Köylerde horoz sesinden geçilmiyordu. Yani kendisine şans getirecek olan bu hayvanın dış görünüşünü de kimse şaşmadı ve aldırış etmedi. Ama sonunda bir adaya geldi ki burada kimse horozu tanımıyordu. Bu yüzden zaman ayarlamayı bile bilmiyorlardı. Sabahla akşamı biliyorlardı ama gece uyuduklarında vakti tahmin edemiyorlardı. Bakın ne vakur bir hayvan bu. Başında yakut kırmızısı bir tacı, ayaklarında da şövalyelerinki gibi mahmuzları var. Geceleri sizi öterek 3 kez belli bir zamanda uyandıracak. Son ötüşünde güneş doğacak. Gündüzleri öttüğü zamanda da göstericiye yöne bağlı olarak havanın nasıl olduğunu gösterecek dedi oğlan. Bu köy halkının çok hoşuna gitti. Herkes bütün gece yatıp uyudu ve horozun saat 2'de, 4'te ve 6'da öterek zamanı bildirmesi onları sevindirdi. Oğlana horozun satılık olup olmadığını, satılıksa fiyatının ne olduğunu sordular. Bir eşek yükü altın diye cevap verdi oğlan. Böyle değerli bir hayvan için bu para az bile diyerek horozu satın aldılar. Eve zengin bir kişi olarak döndüğünde kardeşleri ona hayran kaldı. Ortanca oğlan ben de şansımı deneyeyim bakalım tırpan bir işe yarayacak mı diyerek yola çıktı. Ama tırpanın görünüşü hiç kimsede bir etki yaratmadı. Hemen her köylü omzunda bir tırpan taşıyordu zaten. Sonunda onun da yolu bir adaya düştü. Burada yaşayanların tırpan hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Orada buğdaylar büyüdüğü zaman tarlaya top arabası getiriyorlar, sonra onu ateşleyip buğdayları deviriyorlardı. Ama bu sağlam bir yöntem değildi. Bazen hedefi bulduramıyorlar, bazen başak yerine sapı vuruyorlardı. Hem çok zarara giriyorlar hem de çok gürültü çıkarıyorlardı. Derken ortanca oğlan tırpanıyla ekinleri kısa zamanda bir güzel kesiverdi. Görenlerin ağzı açık kaldı. Oğlana karşılığında ne isterse verebileceklerini söylediler. O da bir beygir yükü altın dedi. En küçük oğlan da şansını kedisiyle denedi. O da kardeşleri gibi hep karada dolaştı ama her gittiği yerde bir sürü kedi vardı. O kadar ki yeni doğmuş yavruları artık suda boğuyorlardı. Sonunda bir gemiye binerek o da bir adaya vardı.
O zamana kadar bu adada hiç kimse kedi görmemişti. Fareler masalarla sıralar üzerinde dolaşıyor ve evlerde insan olsa da olmasa da her yerde dans ediyordu. Bu yüzden halk hep sızlanıp duruyordu. Kral bile sarayında bu hayvanlardan kurtulamıyordu. Fareler her köşede saklanıyor ve ele geçirdiklerini dişleriyle kemiriyordu. Kedi fareleri avlayarak bir evin birkaç odasını tertemiz hale getirdi. Halk kraldan bu harika hayvanı ülkelere hesabına satın alması için yalvardı. Kral istenilen ücreti seve seve verdi ki bu bir katır yükü altındı. Üçüncü oğlan da büyük bir servetle eve döndü. Kedi sarayda farelerle çocukla oynar gibi oynadı. Isırıp öldürdüklerinin sayısı artık belli değildi. Sonunda çok çalışmaktan ötürü terledi ve susadı. Durdu. Başını yukarı kaldırarak miyav miyav diye bağırdı. Kral adamlarıyla birlikte bu acayip sesi duyunca çok ürktü. Hepsi korkuyla saray dışına çıktılar. Dışarıda kral ne yapmak gerektiğini soruşturdu. Sonunda bir haberci gönderilecek ve bu sesi çıkarana sarayı terk etmesi, aksi halde zorla çıkartılacağı bildirilecekti. Ama danışmanlar, bırakalım fareler ne yaparlarsa yapsınlar, nasılsa onlara alıştık. Böyle bir canavara karşı canımızı tehlikeye atmaktansa farelerle yaşarız daha iyi dediler. Soylu bir delikanlı gidip kediye sarayı kendi rızasıyla terk etmek isteyip istemediğini sordu. Ancak susuzluğu gitgide artan kedi sadece miyav miyav diye cevap verdi. Delikanlı bunu asla hiçbir koşulda diye anladı ve bu cevabı krala iletti. Bu kez danışmanlar zor kullanacağız dediler. Toplar getirilerek ateşe başlandı. Sarayda yangın çıktı. Alevler kedinin bulunduğu salona ulaşınca hayvan şansı da yaver giderek pencereden dışarı fırladı. Dışarıdakilerse sarayı yerle bir oluncaya kadar ateşe tuttular. Tahir ile Zühre. Geçmiş zamanların birinde zengin ve şöhretli bir padişah varmış. Malı, mülkü, askeri, kısaca her şey varmış. Ancak çocuğu olmuyormuş. Hekimleri gitmiş, derdine çare bulamamış. Bunlardan fayda göremeyince kendisini eğlenceye verip yaptırdığı bahçeye gidip gelmeye başlar. Bir gün veziriyle çarşıda dolaşmaya çıkar. Her kim bana altın verirse Tanrı onun muradını versin diyen bir dilenciye para verir. Oradan ayrılarak bahçeye doğru giderler ve bir ağacın altına otururlar. İleride bir ağacın altında yaşlı bir derviş görürler ve onun yanına giderler. Derviş, marifetlerim vardır deyince padişah gönlünden geçeni bilmesini ister. Derviş de padişah ve vezirin çocuğunun olmadığını, evlat istediklerini söyler. Bunun üzerine dervişten yardım isterler. Derviş de cebinden bir elma çıkarır ve ikiye böler. Bu elmaları yerlerse çocukları olacağını, padişahın kızı ve vezirin oğlu olacağını ama onları ayırmamalarını, evlendirmelerini söyler. Padişah da vezir de çok sevinir. Akşam elmayı yerler ve 9 ay 10 gün sonra padişahın kızı, vezirin de oğlu gelir dünyaya. Kızın adını Zühre, oğlanın adını Tahir koyarlar. Tahir ile Zühre birlikte büyürler. En tanınmış hocalardan ders alırlar ve çok zeki oldukları için her şeyi öğrenirler. Fakat 15 yaşında Zühre'nin gönlü Tahir'e düşer ve uyurken Tahir'i öper. Tahir çok kızar, kardeş olduklarını sanır. Bir gün Zühre Tahir'i yine öper ve Tahir de Zühre'yi döver. Zühre o kadar üzülür ki Allah'ım benim sevgimin yarısını Tahir'e ver diye dua eder. Tahir de Zühre'ye aşık olur. Bu sefer Zühre kendini naza çeker. Ancak kardeş olmadıklarını öğrenen Tahir ile Zühre günden güne birbirine daha çok bağlanırlar. Sazlarını alıp birbirlerine türküler söylerler. Bunları gören Arap köle padişahın karısına söyler. Padişah kızını Tahir ile evlendirmenin zamanının geldiğini söyler.
Ancak karısı kızının padişah oğluyla evlenmesini istemektedir. Padişah ise kendi gözleriyle aşıkları görmek ister ve görünce evlendirmeye karar verir. Bu arada Tahir rüyasında 2 kara köpeğin kendisine saldırdığını görür ve rüyası çıkar. Padişahın karısı padişaha cadının yaptığı şerbeti içirince padişah Tahir'den soğur ve onu saraydan kovar. Aşkı ile yanıp tutuşan Tahir, Zühre'nin köşkünün önüne gelerek sitem dolu türküler söyler. Zühre de olayları dadısından öğrenir ve her şeyi Tahir'e anlatır. Arap köle bunları görünce yine padişaha haber verir. Bu sefer padişah onu Mardin'e sürer. Mardin'de 7 yıl kalan Tahir Allah'a dua eder ve onu zindandan kurtarmasını ister. Duası kabul olur. Zindanın açılan kapısından siyah atıyla Hızır gelir ve onu atına alıp o uyurken Zühre'nin köşkünün önüne bırakır. Zühre Tahir'i dadısına gönderir. O günden sonra her gece gizli gizli buluşup zevk ve sefa eylerler. Fakat bir gün rüyasında Tahir kara köpeklerin yine etrafını sardığını görür. Rüyası yine çıkar. Çünkü Arap köle onları yine görmüştür. Bunu padişaha haber verir ve Tahir üstü açık bir kayıkla Sat suyuna bırakılır. Sat suyunun kenarında da göl padişahının sarayı vardır. Zühre bunu bildiği için göl padişahının kızına mektup yazar ve göl padişahının kızları Tahir'i bulurlar. Göl padişahının 3 kızı da Tahir'i sevmektedir ve bir gün onu paylaşamadıkları için kavga ederken Tahir bunları duyar ve kaçar. Bir çeşme başında dua eder ve uyur. At sesiyle uyanınca yanında bir derviş görür. Yine ata biner ve gözlerini kapatır. Derviş aç dediği zaman Tahir kendisini Zühre'nin köşkü önünde bulur. Dadısına gider, dertleşirler. Bir gün Tahir davul zurna sesleri duyar ve dadısından Zühre'nin evleneceğini öğrenir. Kadın kıyafetleri giyer ve düğüne gider. Kendini Zühre'ye tanıtır. Ertesi gün Zühre ile anlaşırlar. Hamama gitmek için çıkıp kaçmaya karar verirler. Ancak Arap köle de kadın kılığına girmiş ve onları görmüştür. Arap köle durumu padişaha haber verir. Padişah Tahir'i yakalatır. Mecliste onu ve kızını anmadan 3 tane türkü söylerse affedeceğini söyler. Tahir 2 taneyi söyler. Fakat 3. tanede Zühre'nin içeri girdiğini görür ve onun ismini kullanır. Padişah da onun boynunu vurdurmaya karar verir. Cellat Tahir'in boynunu vurmadan önce Tahir namaz kılıp Allah'a ruhunu alması için dua eder ve hemen ölür. Bunu gören Zühre aklını kaçırır. Hekimler çare bulamaz. Hatta Tahir'in etini yedirmeye kalkarlar ama dadısından bunu öğrenen Zühre çok kızar. Tahir'in mezarına gider, Allah'a ruhunu alması için dua eder ve ölür. Mezara gelen Arap köle de Zühre'ye aşık olduğu için kendini hançerle öldürür. Padişah ise kızını Tahir'e vermediği için pişman olur ama iş işten geçmiştir. Bir süre sonra aşıklara mezar yapılır. Arap köle de başuçlarına gömülür. Oradan geçenler Zühre'nin mezarında beyaz bir gül fidanı, Tahir'in üzerinde ise bir kırmızı gül fidanı görürler. Arap mezarında kara bir çalı bitmiştir. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte, yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu ölmek ayıp olur mu hiç? Yıllardan beri sarayda oturmakta olan padişahın artık canı sıkılmaya başlamış. Bir gün saraydan çıkayım, ülkemi şöyle baştan başa dolaşayım demiş. Emir vermiş, gerekli hazırlıklar yapılmış. 3 gün sonra padişahın atı önde, adamları arkada yola koyulmuşlar. Padişah gördüğü yerlere ait sorular soruyor. Çevresindekiler de onu yanıtlayarak yol alıyorlarmış.
Padişah ülkesinin zenginliğini, fakirliğini gördükçe düşüncelere dalıyormuş. Bağlara, bahçelere, tarlalara bakıyor, gördüğü yeşilliklere seviniyormuş. Eski binalar, bakımsız köyler karşısında da üzülüyormuş. Yolları kasabalardan geçtiğinde buyruğundaki insanlar "çok yaşa padişahım" dedikten sonra onu yerleri kadar eğilerek selamlıyorlarmış. Birkaç gün yol aldıktan sonra padişah yalnız yanındakilerle konuşmaktan, bilgi almaktan usanmış. Aklına karşılaştığı insanlarla konuşmak gelmiş. Bu kararla yol alan padişahın gözüne uzaklardaki aksakallı bir adam takılmış. Biraz dikkatlice bakınca aksakallı adamın bir fidanın dibine kürekle toprak attığını fark etmiş. Hemen atını o yana sürmüş. Yaşlı adam kendine doğru gelenleri görünce küreğine dayanıp öylece durmuş. Gelenlerin, özellikle öndeki atın üzerinde olanın giyiminin, kuşamının şatafatı karşısında şaşırmış. Padişah atından inmiş, yaşlı adama doğru yaklaşmış. Bu arada hizmette bulunanların "sultanım hünkârım" sözlerini duyan yaşlı adam kendisine yaklaşanın padişah olduğunu anlamış. Padişah adama sormuş: "Aksakallı adam, ne yaparsın böyle?" Yaşlı adam titrek bir sesle "ceviz ağacı dikiyorum" demiş. Bunun üzerine padişah merakla sormuş: "Sen iyice yaşlanmışsın, artık dinlenme zamanın gelmiş, bu sıcakta nasıl çalışabiliyorsun?" demiş. "Yavaş yavaş çalışıyorum padişahım, benim için eğlence oluyor" demiş. "İyi de ağacın sana ne yararı olacak? Ağaç kaç yıl sonra ceviz verecek?" 6-7 yıl sonra" demiş yaşlı adam. "Peki sen bu kadar yıl yaşayabilecek misin? Ağacın vereceği cevizleri yiyebilecek misin?" demiş padişah. Yaşlı adam gülerek yanıtlamış padişahı: "Haşmetli padişahım, bu dünyanın düzeni böyle. Babalar dikerse ağaçları, çocukları yer meyveyi. Ama ümittir, ömrüm el verirse belki ben de bu ağacın cevizlerini yiyebilirim. İnsan ümitsiz yaşayamaz." Padişahın hoşuna gitmiş bu sözler. Çıkarmış bir küçük torba altın uzatmış adama. Yaşlı adam gülerek "İşte gördünüz mü padişahım, ağaç ilk meyvesini verdi" diyerek torbayı almış. Padişah bu zeki adamın sözüne karşılık bir torba daha altın vermiş. Yaşlı adam "çok bereketli bir ağaçmış, öteki ağaçlar yılda bir kez meyve verir, bu 2 kez meyve verdi" demiş. Padişah adama bir torba altın daha verdikten sonra yanındakilere seslenmiş: "Gidelim, bu yaşlı adamın yanında daha fazla durmayalım, sonra parasız kalacağız" demiş. Padişah bunları dedikten sonra atına binip adamlarıyla oradan uzaklaşmış. Yaşlı adam ise kendi kendine "ağaç ileride ceviz olarak meyvesini verecek ama benim sözlerim anında altın olarak meyvesini verdi" dedikten sonra altınları saymaya koyulmuş. Masallar diyarında, peri ülkesinde bir gün güzel mi güzel bir su perisi deniz kıyısında oturmuş düşünüyormuş. Kendisinin bir işe yaramadığını, yaşamın anlamsızlığını, insanların duyarsızlığını, orada niye bulunduğunu düşünüyormuş. Bir yandan da denizdeki dalgalara bakıyormuş. Dalgalardan küçük olanlar kıyıya kadar ulaşıp yumuşacık geriye doğru akarken karşıdan köpürerek gelen büyük dalgalar kendi kendini kırıyor, hızı kesildiği için de kıyıya ulaşamıyormuş. Dalgaları insanlara benzetmiş birden. O küçük dalgalardan biri "neden ben olmayayım?" diye düşünürken bir şimşek çakmış aniden. Her yer aydınlanmış. Gördüğü tek şey sapsarı parlak gözleri kamaştıran bir ışık. Ardından yer gök kararmış, bir şey göremez olmuş. Sanki hortum gibi bir şeyin içinde oradan oraya savrulduğunu duyumsuyor ama ne olduğunu anlayamıyormuş. Sonra bir sessizlik, sakinlik. Uykudan uyanırmışçasına gözlerini açmış. Etrafına bakmış, denizi görememiş. Dağların tepesinde bir yerdeymiş. Çevresinde ağaçlar ve gökyüzünde süzülen kuşlardan başka bir şey yokmuş. Bu arada gökyüzündeki kuşların da martı olmadığını fark etmiş. Ne yapacağını, ne yöne gideceğini bilmeksizin yürümüş de yürümüş. Yorgunluktan ve susuzluktan bitkin düşmüş. O sırada bir elma ağacının yanından geçmekteymiş.
Hemen bir tane koparmış, susuzluğunu ve açlığını giderir diye düşünmüş. Elmayı ısırmak için tam ağzına götürecekken kurtlu olduğunu fark etmiş. Umutsuzca elmaya arkasına doğru fırlatacağı sırada o da ne? Elmadan bir ses. "Ne olur atma, sen elmayı ısırmazsan ben buradan çıkamam," demiş. Su perisi kendisiyle konuşanın bir elma kurdu olduğunu anlamış. "Elmayı ısırırsam sana zarar verebilirim. Başka bir yolu olmalı. Eğer gerçekten istersen çıkabilirsin oradan." "Ya diğer elmalardaki arkadaşlarım, onlar da çıkmak istiyorlar. Bize yardım eder misin?" "Elimden geleni yapmaya çalışırım ama bunu başaracak olan yine sizlersiniz. Şimdi beni iyi dinleyin. Elmaların kabuğunu dışarıdan silerek inceltmeye çalışacağım. Sizler de içeriden dışarıya doğru bir tünel kazmaya çalışın. Kolay olmayacak biliyorum ama ışığı duyumsamanız gerek. Işığa doğru yaklaştığınızı hissettiğinizde iş kolaylaşacaktır." Ne kadar sürmüş bilmem ama su perisi açlığını da susuzluğunu da unutmuş. Durmaksızın her bir elmayı binlerce kez tek tek silmiş. Elma kurtları su perisinin hortumda duyumsadığı gibi karanlık ve durmadan derinleşen bir tünel açarak ilerlemişler. Işığa yaklaştıklarını duyumsadıklarında çok yorgunmuşlar. Tam elmayı delip başlarını dışarıya uzattıklarında ışıktan gözleri kamaşmış. Dışarıya çıkacak gücü kendilerinde bulamamışlar. "Haydi artık işin sonuna geldiniz, çıkın dışarı," diye seslenmiş su perisi. Su perisinin yemek için kopardığı elmadaki kurt, "Ama ben korkuyorum, aşağısı bir uçurum, ya düşersem?" Tüneli kazıp ışığa doğru ilerlerken ne kadar değiştiğinizin farkında değilsiniz sanırım. "Yine de düşecek olursan ben seni tutarım. Haydi bakalım." Anne, düşüyorum. Ya, uçuyorum ama benim kanatlarım var." Tüm elma kurtları kendilerini elmadan aşağıya uçuruma atmış ve kanat çırparak su perisine teşekkür etmiş. Su perisi de onlara yardım edebilmenin mutluluğunu tatmış. Bu sırada susuzluğunu duyumsamış. Aklına masmavi sular gelmiş. Derken yeni bir şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağmur. Su perisi denizdeki minik dalgalar gibi geriye doğru akmış gitmiş. Elma kurtları "Dur, gitme, bizi bırakma," diyecek olmuşlar ama su perisi onlara "Bundan böyle bana ihtiyacınız olmayacak. Siz ışığı yakaladınız, aydınlığa çıktınız, her şeyin farkındasınız. Eğer isterseniz dünyayı değiştirebilirsiniz. Bir damla olarak hep yanınızda olacağım," diyerek uzaklaşmış. Elma kurtları gökyüzüne her baktıklarında denizin mavisini, kuşların kanadında martının beyazını, yağmurun her yağışında, yanaklarından süzülen her damla yaşta su perisinin sıcaklığını duyumsamışlar. Padişah Bayramı. Bir zamanlar bir ülke varmış. Masal gibi desen değil, gerçek desen hiç değil. Toprağından fışkıran ağaçların bir benzeri yokmuş. Çağıl çağıl suları bir o yana bir bu yana öylesine kıvrılarak akarmış ki sanki yılanlarla oyun oynarlarmış. Etrafında 72 tür hayvan barış içinde yaşar gidermiş. Her yanı güllük gülistanlık olan bu ülkede köylüler ineklerin, koyunların memelerinden kazan kazan süt doldururlarmış. Arıların kovanından kova kova bal kaldırırlarmış. Geceleri ister dağ evi, ister köy evi, ister konaklar olsun, evlerden yükselen kahkahaları yıldızlar bile duyarmış. Gündüzleri herkes sokaklarda şarkılar, türküler mırıldanarak yürürmüş. Zaten bu ülkede insanlar türkü söyler gibi konuşurlarmış. Hele hele okullarını bir bilseniz aklınız durur. Okullar yalnız çocuklar için değilmiş, büyük küçük bu ülkede herkes okulluymuş, yani herkes öğrenci sayılırmış. Derslerini bilmece, akıl ve söz oyunlarıyla yaparlarmış. Okulların yanında da oyun evleri varmış. Canları istedikçe burada oynar, spor yaparlarmış. Matematik derslerinden size söz etmeden duramayacağım. Matematik dersleri tam bir renk cümbüşüymüş.
Onlar bizim bildiğimiz sayıların yerine renkleri kullanırlarmış. 0 yerine beyaz derlermiş. Beyaz ama ne beyazı diyeceksiniz? Papatya beyazı. 1'e buğday sarısı, 5'e menekşe mavisi derlermiş. Onlar için gelincik kırmızısı 10, yaprak yeşili 100, çimen yeşili ise 1000 demekmiş. Toplamayı rüzgar, çarpmayı fırtına, bölmeyi bıçak, çıkarmaya oturma diye adlandırırlarmış. Dükkanları kimse beklemezmiş. Alışverişini yapan aldıklarını ve adını bir kağıda yazar çıkarmış. Yolları, evleri, köprüleri, dükkanları hep beraber güle söyleye yaparlarmış. Kim ne ürün elde ettiyse götürür ambara bırakır, bir kağıda yazar, imzasını atıp çıkarmış. Kimi insanlar bu ürünleri dükkanlara dağıtıp yerleştirmek, kimisi de buraları temizlemek için gönüllü olarak görev alırlarmış. Geceyi gündüzü kendi aralarında paylaşırlarmış. Kimi gece, kimi gündüz uyurmuş. Gündüzden usanan geceye, geceden usanan gündüze geçermiş. Her mevsimin bir bayramı varmış. Günü geldiğinde köylüsü kentlisi ülkenin en yüksek tepelerinde toplanırlarmış. Kışın koşa koşa çıkar ateşler yakarlarmış. Yazın sere serpe oturup yer içer eğlenirlermiş. Her bayramın şiirleri, şarkıları o kutlama için yeniden yazılır söylenirmiş. Az kalsın unutacaktım. Bir bayramları daha varmış, o da padişahları içinmiş. Diyeceksiniz ki padişah nereden çıktı? Böyle bir ülkede padişaha ne gerek var? Öyle demeyin. Eskiler cennet gibi olsa da her ülkeye bir padişah gerek demişler. Ama şunu sorabilirsiniz. Böyle bir ülkede padişaha yapabileceği bir iş kalır mı ki? Kalır kalır. Bakın padişahın yaptığı işleri size anlatayım. Padişah en başta yöneticileri ve yardımcılarını görevlendirme işiyle uğraşırmış. Vezirler Kurulu'nun aldığı kararları ve kendi buyruklarını ilan ettirirmiş. Ama bu gibi işler onun için öyle pek uzun boylu işlerden değilmiş. Ancak ayda birkaç kez karşısına çıkarmış. Onun asıl yaptığı iş padişah bayramını kutlama hazırlıklarını denetlemekmiş. Her sabah çalışma salonunda görevlileri kabul eder, şunu nasıl yapacaksınız, bunu hazırladınız mı, yeni şiirler yazılıyor mu diyerek yapılan hazırlıkları tek tek gözden geçirir, provaları izlermiş. Öğlene dek bu işlerle uğraşan padişah öğlen uykusundan sonra tahtına kurulurmuş. Geleni gideni kabul eder. Onlara var mı benim gibi bir padişah? Gelmiş geçmiş padişahlar içinde benim gibisi var mı? Varsa söyleyin. Biliyorum söyleyemezsiniz. Çünkü yeryüzünde benim ülkem gibi kötülüğün olmadığı başka bir ülke yoktur. Ben saray nöbetçilerinin elinde kılıç yerine çiçek tuttuğu bir ülkenin padişahıyım diyerek övünüp dururmuş. Bu yüzden de bu padişahın adı komşu ülkelerde övüngen padişaha çıkmış. İşte günlerini bu çalışmalarla geçiren padişah bir sabah bayram töreni için yapılan provaları izlerken gösteri oyuncularından birinin giydiği yelek dikkatini çekmiş. "Nereden aldınız bunu?" diye sormuş. Bunu 3. vezire gönderilen armağanlar arasındaki bir yeleğe benzeterek diktirdik padişahım demişler. Armağanları vezire kim göndermiş demiş. Vezirin kızını alan aile nişandan önce göndermiş demişler. Niçin göndermiş? Vezirin kızını alabilmek için demişler. Demek vezirin kızını almak için ha? Peki bu nakışlar neyin nesi? Ben böyle nakış hiç görmedim demiş padişah. Padişahım, kızı alan aile ülkemizin ta öbür ucunda oturur. Gönderdikleri armağanları komşu ülkeden almışlarmış. Armağan, armağan, armağan. Padişah böyle söylendikten sonra bir süre susmuş. Sonra başka kimler kimlere ne gibi armağanlar vermişler, herkes bildiğini söylesin demiş. Hangisini sayalım padişahım? 4. vezirin torunu dünyaya geldiğinde gönderilen armağanların sayısı belli değil. 9. vezirin yardımcısının komşu ülkelere yaptığı geziden getirdiklerini gören yok. Bu yıl yaz bayramı nedeniyle 6. vezire ülkenin öbür ucundan gelen meyvelerin çeşidini bilen yok. Böylece padişahın çevresindekiler vezirlere gelen armağanları sayıp dökmüşler. Padişah anladım, ülkemde meğer neler oluyormuş da haberim yokmuş. Evlilikte sevginin yerine armağanlar almış, komşu ülkelerden gizli gizli giysiler getirilmiş.
herkese açık olan dükkanlara verilmesi gereken meyveler vezirlere götürülmeye başlanmış diyerek öfkeyle söylenip durmuş. Ertesi gün sarayda büyük bir toplantı düzenlenmiş. Vezirler, danışmanlar, bilginler padişahın önünde sıra sıra oturmuşlar. Padişah sormuş, "Söyleyin bakayım, dilleri düşmüş armağanlar sizlere niçin verilmiştir?" Hepsi ağız birliği etmişçesine, "Bizleri sevdikleri için veriyorlardı," diye yanıtlamışlar. Padişah, "Bana niçin bu tür armağanlar gelmiyor?" diye sorunca vezirler hınk mınk etmekten başka bir şey söyleyememişler. Onlar söyleyememiş ama bilginlerden biri şu yanıtı vermiş: "Padişahım, sizin için padişah bayramı var. O gün sunulan şiirler, şarkılar, gösteriler size verilen birer armağan sayılmazlar mı?" Padişah, "Bak bunu hiç düşünmemiştim. Evet ya, armağan sayılırlar ama vezirlere verilen armağanlar elle tutulan, kullanılan şeyler. Benimkiler öyle mi?" demiş. Padişahın bu sözüne herkes "Doğrudur padişahım," diyerek kafasını sallamış. Padişah toplantıyı kapatmış. Bir hafta boyu bilginler ve halkın sözcüleriyle görüşmeler yaptıktan sonra padişah vezirleri toplantıya çağırmış. Onlara bakıp konuşmaya başlamış. "Birinci sözüm, padişah bayramı kaldırılmıştır. İkincisi, bundan böyle çiçeğin dışında armağan olarak verilen giyecek, yiyecek ve süs eşyası hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Herkes sevgisini, beğenisini, kutlamasını şiirle, müzikle, resimle söyleyip anlatacaktır. Bunlar derhal ülkemde duyurulsun," demiş. Padişah bunları söyledikten sonra toplantıyı kapatmış. O günden sonra kimileri nasıl olur, biz şimdi doğum günü, düğün armağanları veremeyecek miyiz diye söylenmişse de buyruğa uyulmuş. Aylar yıllar geçtikçe herkes kutlamasını, duygularını güzel sözlerle, şarkılarla, resimlerle anlatmaya alışmış. Söylenen şiirler, masallar, bilmeceler, şarkılar, yapılan resimler çoğalmış da çoğalmış. Ülke sınırlarını aşmış, komşu ülkelere yayılmış. İçlerinde çok beğenilenler çocuklarına, çocuklarından çocuklarına aktarılarak yaşatılmış. Yiyilen içilen armağanlar ise unutulup gitmiş. Leyla ile Mecnun. Kays ve Leyla ilkokulda birlikte okuyan iki çocukmuş. O yıllardan beri birbirlerine aşıklarmış. Gençlik yıllarına kadar birbirlerine olan aşkları azalmamış. Bu aşkı duyan Leyla'nın annesi onu okuldan almış ve onları ayırmış. Bunu fark eden Kays deliye dönmüş ve Mecnun gibi ortalarda gezinmeye başlamış. O yüzden adı Mecnun diye anılmaya başlamış. Başını alıp çöllere giden Mecnun, ucu bucağı görünmeyen çöllerde Leyla'sını aramaya başlamış. Bu sırada Leyla'yı ailesi çok zengin biriyle evlendirmiş. Leyla kocasına ona kendisini bir perinin sevdiğini ve ona hiç yaklaşmamasını söylemiş. Kocası korkmuş ve ona hiç yaklaşmamış. Leyla'nın evlendiğini duyan Mecnun ona kırılmış ve iyice kendini çöllere bırakmış. Mecnun'un ahı tutmuş ve Leyla'nın kocası bir süre sonra ölmüş. Bunu fırsat bilen Leyla ailesinden kaçıp çöle Mecnun'a gitmiş. Leyla'yı gören Mecnun onu tanımamış ve Leyla bu duruma çok üzülmüş. Çok büyük üzüntü çeken Leyla bir süre sonra ölmüş. Bunu duyan Mecnun onun mezarına gelmiş ve ona dua ettikten sonra mezarının başında ölmüş. Böylece iki aşığın ruhları ancak gökyüzünde bir araya gelebilmiş. Düzenbaz ve ustası. Janoğlu'nun bir meslek öğrenmesini istiyordu. Bu nedenle kiliseye giderek yardım etmesi için Tanrı'ya dua etti. Sunağın arkasında duran zangoç, düzenbazlığı öğrensin," dedi. Janoğlu'nun yanına vardı ve ona Tanrı'nın düzenbazlığı önerdiğini söyledi. Daha sonra onu yanına alarak düzenbazlığı öğretecek birini aradı. Uzun bir yol kat ettikten sonra koskoca bir ormana geldiler. Ormanın içinde ufacık bir ev vardı ve içinde yaşlı bir kadın oturmaktaydı. "Düzenbazlıktan anlayan birini biliyor musunuz?" diye sordu Can. "O işi burada öğrenebilirsiniz. Oğlum düzenbazların ustasıdır," dedi kadın ve oğluyla konuşarak Can'ın oğlunun düzenbazlığı öğrenip öğrenemeyeceğini sordu. Yaşlı kadının oğlu Can'a, "Ben oğlunuza her şeyi öğretirim. Siz gelecek yıl buraya gelin.
Oğlunuzu tanıyabilirseniz sizden para almayacağım. Tanıyamazsanız bana 200 lira verirsiniz, tamam mı dedi. Jean evine döndü. Oğlu sihirbazlığı ve düzenbazlığı öğrendi. Derken aradan 1 yıl geçti. Jean yola çıktı. Bu arada oğlunu nasıl tanıyabileceğini düşünmekteydi. Kendi kendine mırıldanarak yoluna devam ederken karşısına bir cüce çıktı ve "Hey, sana ne oldu be adam, niye böyle üzgünsün?" diye sordu. "Bir yıl önce oğlumu bir düzenbazın yanına verdim. O da bana 1 yıl sonra oğlumu gelip almamı, onu tanıyamazsam kendisine 200 lira borçlanacağımı, tanırsam benden para almayacağını söyledi. Ama şimdi onu tanıyabilecek miyim diye merak ediyorum. Ayrıca parayı nereden bulacağımı da bilmiyorum," diye cevap verdi Jean. Bunun üzerine cüce ona bir parçacık ekmek kabuğu alarak bacanın altında durmasını, ocak çengellerinin asıldığı sırıkta bir de sepet asılı olduğunu söyledi. Bu sepetin içinde başını çıkararak dışarıya bakan bir kuş varmış ki bu onun oğluymuş dedi. Jean gidip biraz ekmek kabuğu alarak sepetin içine attı. Kuş hemen kafasını çıkararak dışarı baktı. "Vay be oğlum, sen buradasın demek," dedi adam. Babasını gören çocuk çok sevindi ama ustası şöyle dedi: "Bu aklı sana şeytan verdi, yoksa oğlunu nasıl tanıyabilirdin ki?" dedi. "Gel gidelim buradan baba," dedi oğlan. Jean oğlunu yanına alarak eve doğru yola koyuldu. Yolda oğlu ona "Ben şimdi büyü yaparak bir tazıya dönüşeceğim, beni göstererek çok para kazanabilirsin," dedi. Derken bir faytonla karşılaştılar. Fayton sürücüsü "Hey, şu köpek satılık mı?" diye seslendi. "Evet," dedi Jean. "Kaç para istersin?" "30 lira," dedi Jean. "Bu çok para ama hadi öyle olsun. Bu güzel bir av köpeği doğrusu," dedi. Faytonun içindeki beyefendi hayvanı yanına aldı ama az bir yol gitmişlerdi ki köpek faytonun penceresinden atlayıp aynı anda insan olarak babasının yanında yer alıverdi. Baba oğul tekrar evin yolunu tuttular. Ertesi gün bir köy pazarına vardılar. Oğlan babasına dönerek "Ben şimdi güzel bir at olacağım, beni satarsın ama satarken ağzıma takılı gemi çıkarmayı sakın unutma, yoksa insana dönüşemem," dedi. Baba atıyla pazar yerine gitti. İşte o sırada usta düzenbaz çıka geldi ve atı 100 lira karşılığında satın aldı. Ancak Jean atın gemini çıkarmadı. Atı satın alan onu evine götürüp ahıra soktu. Tesadüfen ahıra gelmiş olan hizmetçi kızı gören at, "Benim gemimi çıkar," diye seslendi. Kız durup kulak kabarttı. "Sen konuşabiliyorsun demek," diyerek atın yanına yaklaştı ve gemini çıkardı. At aynı anda bir serçeye dönüştü ve kapının üzerinden uçtu. Ancak usta düzenbazın bir kuşu daha vardı. O da uçarak öbür kuşa saldırdı. Birbirlerini gagaladılar. Bunun üzerine usta düzenbaz bir havuz yaptı. Kendisi de bir balık oldu. Oğlan da kendini balık yaptı. Bu sefer de 2 balık birbirini ısırmaya kalkıştı. Usta tavuğa dönüştü. Oğlan tilki oluverdi ve ustanın kafasını kopardı. Usta düzenbaz öldü. Bugüne kadar da bir daha dirilmedi. Gençleşen adamcık. Ulu Tanrı yeryüzünde dolaştığı günlerden birinde Aziz Petrus'la birlikte bir demircinin yanına vardı ve geceyi orada geçirdi. Derken yaşını başına almış 2 büklüm yürüyen bir dilenci çıka geldi ve demirciden para istedi. Aziz Petrus adama acıdı ve "Tanrım, ne olur onun cezasını kaldır, artık da kendi ekmeğini kendi kazansın," dedi. Bunun üzerine Tanrı şefkatli sesiyle "Demirci, bana ocağını ver, içine de biraz kömür at da şu adamı gençleştireyim," dedi. Demirci söyleneni yaptı. Aziz Petrus körükledi, ateş yandı ve gitgide büyüdü. Tanrı hasta adamcağızı gül kurusu gibi yanan kor ateşinin tam ortasına attı. Onu yüksek sesle övdü, sonra da içi su dolu yalağa soktu. İyice soğuttuktan sonra takdis etti. Aynı anda ufacık adam sıçrayarak ayaklandı. Şimdi sapasağlamdı ve 20 yıl gençleşmişti. Tüm bunları izleyen demirci herkesi akşam yemeğine davet etti. Kendisinin gözleri yarı yarıya gören kambur bir kaynanası vardı. Kadın gençleşmiş adamın yanına vararak onun ateşteyken acı hissedip hissetmediğini sordu. Delikanlı kendisini hiç bu kadar iyi hissetmediğini söyledi.
Oğlanın söyledikleri bütün gece yaşlı kadının kulaklarından gitmedi. Ertesi gün Tanrı teşekkür ederek demirciden ayrıldı. Demirci de kaynanasını gençleştirebileceğini düşündü. Her şeyi dikkatlice izlediğine göre şimdi kendi maharetini gösterebilirdi. Kaynanasını çağırarak ona 18 yaşındaki bir kıza dönüşmek isteyip istemediğini sordu. Seve seve diye cevap verdi yaşlı kadın. Çünkü delikanlı da öyle demişti. Neyse, demirci ocağı ateşledi ve akkor haline getirdikten sonra yaşlı kadını içine tıktı. Ama kadın hemen ölüm çığlıkları atmaya başladı. "Kes sesini, ne diye öyle hoplayıp zıplıyorsun, rahat dur ki şu körüğü çalıştırayım," diyen demirci ateşi körüklemeye devam etti. Kaynanası hiç durmadan haykırınca demirci, "Bu işin içinde bir iş var," dedi. Ona ateşten çıkardığı gibi içi su dolu yalağa attı. Bu kez yaşlı kadın daha da fazla bağırdı. Demircinin evdeki kızı ve karısı bu feryadı duydular. İkisi de aşağı inerek yalakta büzülmüş bir yaratığa benzeyen analarına baktılar. Her iki kadın da o gece korkudan doğum yaptı. 2 oğlan doğurdular ama onların da insana benzer hali yoktu. Tıpkı maymun gibiydiler. Nitekim ikisi de ormana dalıverdi. Maymun türü de bu şekilde oluştu işte. Kerem ile Aslı. İsfahan'da yaşayan bir hükümdarın ve keşiş haznedarının çocuğu olmamaktadır. Keşişin karısı ve hanım sultan bir gün yolda 40'lardan ermiş bir ihtiyarla karşılaşırlar. İhtiyar hanım sultana bir elma, bir de ayva fidanı verir. Fidanlar önce meyve vermez. Bu duruma üzülen hanım sultanın rüyasına giren ihtiyar adam fidanın meyve verdiğini müjdeler. Hanım sultanla keşişin karısı elma fidanının meyvesini 2'ye bölerek yerler. Çocukları olursa birbiriyle evlendireceklerine dair söz verirler. Zaman geçer. Keşişin kızı, hükümdarın ise oğlu olur. Hükümdar oğluna Ahmet Mirza, keşiş ise kızına Kara Sultan adını koyar. Bir gün keşiş, hükümdarın oğluyla kızının evlenmesinin dinen uygun olmadığı kararına varır, sözünden cayar ve ailesiyle Zengi'ye taşınır. Ahmet Mirza genç bir delikanlı olur. Bir gün arkadaşı Sofi ile Zengi'ye gittiğinde bir bahçede Kara Sultan'ı görür. Mirza Aslı nedir diye sorduğunda o da Keremeyle diye cevap verir. Mirza kızın ismine Aslı, kendinin ismini Kerem koyar. İkisi de birbirine aşık olurlar. Hükümdar ve keşiş Aslı ile Kerem'i nişanlarlar. Keşiş ve karısı kızını nişanladıktan sonra kaçar. Kerem Sofu ile birlikte Aslı'yı aramaya karar verir. Kerem ve Sofu Aslı'yı bulmak için diyar diyar gezerler. Sonunda Aslı'nın Kayseri'de olduğunu öğrenirler. Kerem Aslı'nın annesinin dişçi olduğunu duyunca kılık değiştirerek Aslı'nın evine varır. Aslı'ya daha yakın olmak için bütün dişlerini söktürür. Kerem ile Aslı geceleyin kaçmak için sözleşirler. Ancak bu durumu öğrenen keşiş durumu Kayseri Bey'ine haber verir. Kayseri'de beyin adamları Kerem ve Sofu'yu zindana atarlar. Kerem olanı biteni beye anlatır. Beyin Hasene Hanım adında kız kardeşi olayı çözme işini devralır. Hasene Hanım Kerem'in aşkını sınamak için Kerem'i bir gül bahçesinde içinde Aslı'nın da olduğu birbirinden güzel kızlarla bir araya getirir. Hasene Hanım 40 tane güzellerden kız alıp her birine ayrı ayrı libas giydirip Aslı Han'a daha eski esvap giydirip gül bahçesine götürür. Oraya Kerem'i davet eyler. Sofu gitme dedi. Kerem davete icabet lazımdır deyip gül bahçesine gelir. Kızlar Kerem'i karşılar. Kerem Aslı Han'ı görünce Hasene Hanım'ın ayağına düşüp tazim eyler. Kızlar dahi Kerem'e ve Hasene Hanım'a el pençe divan dururlar. Meğer Hasene Hanım'ın muradı Kerem'in sevdası büyük müdür diye tecrübeymiş. Zira kendinin hayali geniş, eğer sevdası küçük ise onu öldürtecekmiş. Baktı ki Kerem gözünü Aslıhan'dan ayırıp kızların hiçbirine bakmaz, Hasene Hanım Kerem'in hak aşığı olduğunu anlar. Sonra aşık bize bir türkü söyle der. Kerem dahi aldı sazı eline, bakalım ne dedi? Aldı Kerem. Kara gözlüm ne gezersin bu yerde? Gel bizim elleri gez Kerem eyle. Nice kullarını yazdın deftere,
beni de deftere yaz Kerem eyle. İnanmadın hala benim sözüme, aşkın ateşini saldın özüme, ne bakarsın kıya kıya yüzüme, engeller etmesin söz Kerem eyle. Ben senin diline kandım, inandım, aşkın ateşiyle otlara yandım. Akıl baştayken divane oldum, beni mecnun etme, gel Kerem eyle. Dertle kerem eder sen kara giyme, gel aslım sırrımı yadlara deme. Bir iyilik edersen vaktinde eyle, beni dertle koyma kız Kerem eyle, deyip kesti. Hasene Hanım anladı ki Kerem'in sözleri bütün Aslı üzerinedir, asla kızlara değildir. Hemen Aslı'yı sakladılar. Kerem o vakit mahzun oldu, ağladı. Hasene Hanım, bak Kerem, ben senden haz ettim ama bir âlâ türkü söylemelisin dedi. Kerem aldı sazı eline, bakalım Hasene Hanım'a ne dedi. Aldı Kerem. Han Aslım bahçe içinde gezer zavallı zavallı, karşımda ela gözünü süzer zavallı zavallı. Hey ağalar be hey beyler, Kerem gayri yâri neyler? Acep bizden niçin eyler, Hazer zavallı zavallı. Kaşları benzer kemana, aşıkın eyler divana, zülüflerini yan yana çözer zavallı zavallı. Kerem'dir aşkına yanan, olmuştur dillere destan, aşkın katline ferman yazar zavallı zavallı, deyip kesti Kerem. Dinleyenler aferin dediler. Kerem orada keşişi sual eyledi. Onlar da beli geçti ama onlar Karapınar'a doğru gitti dediler. Kerem ertesi gün yola revan olup giderken sabaha yakın idi. Başladı seher yeli esmeye. Kerem, ey lan Sofu, şu seher yeliyle sevdiğime bir selam göndereyim deyip aldı sazı eline. Bakalım ne dedi? Aldı Kerem. Yüzün görme muhannetin namerdin, başını alıp çevresinden kaça gör. Şirin olur muhabbetin badesi, içeri sen mertelinden içe gör. İçeriden içeriye tarı var, 8 cennet 7 tamı odu var. Bir rivayet hakkın bin bir adı var. Okuyup da manasını anla gör. Ne söylersin bir ağacın dalı yok, ne çiçektir etrafında harı yok. Muhannetin bir mecliste yeri yok, firkatin bir gölgesinden geçe gör. Kerem eder duhan senin, ot senin, yüreğinden çıkan oldu ot senin. Viran oldu bıraktığın yurt senin, göçer isen bir gün evvel göçe gör, deyip kesti. Hasene Hanım hemen gelip beye olanları baştan sona kadar nakledip, ben o adamı tecrübe ettim, hak aşığıdır, gel bu kızı ona verelim, eğer vermezsek bunun ahüzarı bizi harap eder dedi. Bey bu cevabı işitince keşişi getirtip, mümanaat etme, kızını bu oğlana ver, eğer vermem dersen seni ağaca asarım dedi. Keşiş, ey asvas yardımcı Gıllas deyip oradan evine gelip durumu karısına söyledi. Bunda dahi yerimiz tedirgin oldu deyip hemen gecenin yarısında Kayseri'den kaçtılar. Bey arkasından bu kadar atlılar saldıysa da arayıp izini dahi bulamadılar. Birisi gelip haber verdi ki, ben yolda giderken onlara rast geldim, birer ata binmişler tekeye gidiyorlardı dedi. Kerem bu haberi alınca bir kere daha ah edip beyin ayağına kapandı. Aman beyim, dostluğun ziyade oldu, ben öyle olacağını bilirdim, Allah'a ısmarladık deyip yola revan oldu. Bir gün tekeye vasıl olup bir kahveye indiler. Yanlarında biraz ahbap gelip türkü niyaz ettiler. Kerem aldı sazı eline, bakalım ne dedi. Aldı Kerem. Eğer gider isen bizim ellere, sana söyleyeyim dur seher yeli. Bir selam var göndereyim yarime, bir gün Han Aslım'ı gör seher yeli. Kerem eder koysak yere sazları, hatırıma coştu şirin sözleri. Karıdır kaşları, ela gözleri, sen de muradına er seher yeli. Yakın varıp esme zülfün teline, nazar kıl yüzünde çifte haline. Muhabbet namesin kendi eline, bir tenha düşür de ver seher yeli. Kerem'in Aslı'dan başkasına bakmadığını gören Hasene Hanım, Kerem ile Aslı'yı evlendirmeye karar verir. Kızını Kerem'e yar etmemeye ahdetmiş olan keşiş,
Aslı'ya son düğmesine kadar çözüldükten sonra tekrar iliklenen bir gömlek giydirir. Kerem Aslı'nın düğmelerini bir türlü çözemez. Çözemeyince ateşli bir ah çeker, yanıp kül olur. Aslı ise Kerem'in dağılan küllerini saçıyla toplarken bir kıvılcımda onu tutuşturur. İki sevgilinin ancak külleri birbirine kavuşur. Bu iki aşığın cennette kavuştuğu söylenir.